Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Aran örgü motifleri içeren, örnekleri içeren pançomu yapabilmek için şimdi de farklı bir örnekle karşınızdayım. Bu örneğimizde Y şeklinde olan burgu. Bunu da nasıl yaptığımızı gösterebilmek için 20 tane ilmek attım şişime ve bir sıra düz ördüm. Örneğimiz için 16 tane burgu yapacağımız bölüme ihtiyacımız var. Sağda ve solda şişimizin başında ve sonunda 2 tane de ters örgü yaparak örneğimizi belirgin hale getireceğiz. Bu tersler sayesinde örneklerimiz daha belirgin hale geliyor. 2 tane tersi ördüm. 16 tane düz öreceğim. Örneğimizin tersten başlamış olan bölümü bizim örgümüzün düz bölümü arkadaşlar. Tersler daima aynı şekilde tersi ters düzü düz örülecek. Şimdi başlangıcını yapıyoruz. Çok kolay bir örnek. Daha önce kesinlikle görmüşsünüzdür. Belki ördünüz, belki alasını ördünüz. Ben de daha önce çok yerde kullandım. Şimdi pançomda da kullanacağım. Diğer örneklerle beraber. 15, 16. düz ilmeğimi de ördüm. Sondaki 2 ilmeğimi de ters örüyorum. Ve şimdi tersi ters düzü düz örerek tersini yapacağım. Toplamda 8 sıra örüyorum ve geliyorum. Aynı şekilde düzler 2 ters 16 düz 2 ters, arka yüzü de tersi ters düzü düz örüyoruz. 8 sıra yaptıktan sonra buluşuyoruz. 8 sıra ördüm. Şimdi 2 tane ilmeğimi baştakini örmeden alıyorum. Ters yaptıktan sonra arkadaşlar şu benim meşhur plastik iğnelerden bir tane alıyorum elime. Şişle de yapabilirsiniz ama benim şişler çok kaydığı için az önce bayağı zorlandım. Diğer örnekte 2, 3, 4 tane ilmeği iğneme geçiriyorum. Sonraki 4 ilmeği düz örgü ile örmeye devam ediyorum. İğnem fark ettiyseniz ilmeklerle beraber arkada 2, 3, 4. İğnemdeki ilmekleri tekrar sol elimdeki şişime geçiriyorum. Yani 16 ilmeğin 8 tanesini 2'ye böldüm. Öndeki 4 ilmeği arkaya, arkadaki 4 ilmeği öne doğru geçirdim. Öne geçirdiğim 4 ilmeği ördüm. Sonra iğnemdeki ilmekleri geri şişime taktım. Onları da şimdi örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şöyle bir burgumuz oldu. Şimdi buradaki kalan 8 tane düz ilmeğimi de şu yaptığım işlemin tam tersini yapacağım. Yine iğneme ilmeklerimi geçiriyorum. 1, 2, 3, 4. Geriye kaldı 4 tane ilmeğim. Bu işlemi yaparken, burguları ayırırken ve örerken iplerin katından almamaya dikkat edin. Ya da katlı iple başlamayın. Daha düzgün, güzel bir katı olan iplikle başlarsanız öğrenmeye daha güzel olacaktır. Benim şimdi ipim bayağı katlı olduğu için ve bu ipi de sevdiğim için de artı pançomu da bununla göstereceğim için de bu iple gösteriyorum. Şimdi burada ne yapmıştık arkadaşlar? Benim ortadaki iplerim üstten örülerek
öne alınmıştı ve sonra öndekiler arkaya alınmıştı. Burada da bunun üstte durması için bir öncekinde 4 tane ilmek alıp iğnemi arkaya atmıştım. Burada da şuranın tam aksi yönünde olacağı için iğnemi, ilmeklerimi dizdim ve iğnem önde duruyor. Önce arkadakileri öreceğim. İğnem önde. Yine düz örgü ile öreceğim. Birazcık yaklaşmak istiyorum. Arkadaki ipimi de birazcık çekerek birleştiriyorum. 1 2 3 4. Şimdi yine iğnemdeki ilmeklerimi sol elimdeki şişime aktaracağım. Burada sağ sol diye anlatıyorum. Sağ el ile örenler için anlatıyorum. Sol elini kullananlar da benim anlattığımın tam tersini yapıyorlar. Keşke öyle bir yeteneğim olsaydı, sol elimle de örebilseydim. Size de o şekilde yine anlatabilseydim. Ama maalesef denedim, olmuyor. Şimdi burada yine 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 ve 4. Arada vurduğum ilmeklerim bitti, düz ilmeklerim. Ters ilmeklere geçiyorum. Ve şimdi sizinle tekrar tersi ters, düzü düz örerek bir 8 sıra, bu sırada dahil kaldı 7 sıramız, örüyoruz ve geliyoruz. O noktada bir şeyler konuşacağız. Burgudan sonra 8 sıra daha ördüm. Şimdi şurada yaptığımız işlemin aynısını yine yapacağız ve bizim örneğimiz daha güzel ortaya çıkacak. Yine 2 tane şurada ters ilmeğim vardı. Biraz da böyle öreyim. Onları aldım. Yine iğnemin yardımıyla 4 tane ilmeğimi çıkarıyorum. Ve arkadaki 4 ilmeği öndeki ilmeklerim iğne ile arkaya doğru giderken örmeye başlayacağım. Şimdi burada şu ipimi de birazcık gerdiriyorum. Çünkü burada kocaman bir boşluk olmasın. Ve başlıyorum. İkinci 4 ilmeğimi örmeye. 2 3 4. Plastik iğne daha güzel oldu. Bir önceki örgümde buna geçirmiştim. 10 kere çıktı. Zaten şişin arkası olmadığı için çıkıyor. Bir de şişler çok kaygan olduğu için de çıkıyor. Gördünüz, hiçbirinde bir problem yok. Şimdi iğnemdeki ipliklerimi tekrar sol elimdeki şişime aktarıyorum ve örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4. Birinci burgumuzu oluşturduk. Şimdi ikinci burgumuza geçiyoruz. Yine iğneme 4 tane ilmeğimi geçirdim. İğnemi bu sefer öne atıyorum. Çünkü burgularımızın, ortadaki burgularımızın 4'ü öne doğru giderken 4'ü de diğer tarafa doğru öne gidecek. O yüzden böyle bir işlem yapıyoruz. Her ikisinde de iğnemizi arkaya atarsak veya öne atarsak burgularımız aynı yöne olacağı için güzel olmayacak. Bahsettiğimiz Y burgudan da hiç alakasız bir burgu türü olur. Onu da unutmayın. Şimdi tekrar ilmeklerimi şişime aktarıyorum. Örmek üzere.
1 2 Şurada bir ilmeğim kaçmak üzere, hemen bir yakalayayım. Evet, yakaladım. 3 4 ve 2 tane ters örneğim. Toplam 16 tane bölümü 8 8 ayırıp o 8'leri de 2'ye 4 4 ayırdıktan sonra sağa ve sola iğne yardımıyla aktardım ve burgu yapıp ördüm. Şimdi 8 sıra daha öreceğim ve örneğim çok daha güzel anlaşılıyor olacak. O noktada buluşalım. 8 sıra daha ördüm. Artık örneğimiz daha anlaşılır, görüyorsunuz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bölüm şu arkadaşlar. Şurada bizim 4'e böldüğümüz için 5 ilmek veya katları, 6 ilmek veya katları, 8 ilmek veya katları, daha böyle büyükçe bir örgü örecekseniz veya ipiniz çok incedir, şişiniz çok incedir, 8 9 10 olabilir. Buradaki bizim, ben şu an 4'te 1 böldüm ya, 4 bu tarafa 4 bu tarafa, sonra 4 bu tarafa 4 bu tarafa şeklinde vurduğum bölümleri, ipiniz ve şişiniz çok ince ise daha da büyük yapabilirsiniz. Bunu daha küçük de yapabilirsiniz. Üçer üçer yapabilirsiniz. İkişer ikişer yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi 4'e böleceğiniz için ne yapıyorsanız sayınız x ise çarpı 4 olması gerekiyor. Bunun dışında aralarda tersler yapılanlar var bunların. Mesela böyle arada bir tane ters yapılıyor. İşte sağlı sollu burulurken ajur yapılan modeller var. Haroşa yapılan modeller var. Ne yapıyorsanız yapın. Geneli bu, temeli bu arkadaşlar ve sağında ve solunda haroşa veya ajur veya ters yapmak zorundasınız ki şuradaki bizim örneğimiz net bir şekilde görünsün. Bu örneğin bir de ters Y şeklindesi var. Onu da kısmet olursa başka bir örgüde anlatırım. Zaten şu an ben yakadan başlayan bir panço yaptığım için bizim örgümüz zaten tersiye gibi gözükecek. Hani şu an ben buradan başladım, yukarıya doğru gidiyorum. Ama pançoda şu an benim başlamış olduğum bölüm şurası olacak ve yakadan başlayarak etek ucuna kadar gideceğim veya kol ucuna kadar gideceğim. Onun için tersiye şeklinde duracak. Eğer tersiyeyi de ben illaki öğrenmek istiyorum diyorsanız da şuradaki vurduğumuz bölümleri ortadan dışa doğru aldığımız, ortadaki ilmekleri üstten dışa doğru aldığımız bölümleri tam tersine dıştaki bölümleri dıştan ortaya doğru alarak, içe doğru alarak, dıştaki bölümleri üstten alarak yapıyorsunuz. Aradaki tek fark bu. İleride kısmet olursa, elimdeki işler azalırsa onu da gösteririm. Şimdi bir tane daha model vardı ama o birazcık zor. Ben bile zorlanıyorum onu yaparken. Bile derken de kendimi çok üstün göstermeyeyim. Ben de sizinle öğreniyorum. Evet, biliyordum bazı şeyler ama bu kadar kendimi geliştirme çabam da yoktu. Kafama göre ne bulursam örüyordum. Şimdi size daha güzel şeyler sunabilmek için araştırmalarım daha da yoğunlaştı. Şimdi çok güzel bir şey var. Ben yıllar önce onun benzerini yaptım. Çok da güzel ama tek başına güzel. Şimdi ben pançoda birçok şeyi birleştiriyorum zaten. Bir de onu katarsam, bir de kalın bal peteği katmayı düşünüyorum. Eğer kafamdaki modeli tutturabilirsem. Bir de bu zor modeli katarsam işte ne olacak? Deli kızın çeyizi gibi bir panço olacak. Onu istemiyorum. Onu da başka bir aran modeli daha yapmayı planlıyorum önümüzdeki günlerde. Krem rengi çok güzel bir ipim var. Onu da yapmayı planlıyorum. Şimdi bu olabildiğince dikkatli bir şekilde yerleştirmemiz gereken bir yakamız var. Bu kadar örneği birleştireceğiz.
bir panço yapacağız. Bakalım sonuç nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Benzerlerini ben örmüştüm ama hiç yakadan başlayarak örmemiştim. O yüzden de biraz düşünüyorum, taşınıyorum. Bakalım neler olacak. Dilerim güzel olur. Olması için elimden geleni yapacağım. Ne de olsa size anlatıyorum. Kendi başıma olsa hiç problem değil. Sökerim, atarım, bir şey yaparım, kurtulurum ben ondan. Ama size anlatıyor olduğum için çok uğraşıyorum. Gerçekten emek veriyorum. Siz de bana kanalımda destek olursanız, üye olup katılırsanız çok sevinirim. Dilerim hoşunuza giden, işinize yarayan bir model olmuştur. Bu modellerin hepsini tek tek farklı farklı örgülerde kullanabilirsiniz. Birini, ikisini veya üçünü veya benim yapmayı planladığım gibi dördünü, beşini aynı yerde kullanabilirsiniz. Hepsi de güzel örnekler. Artık gerisi sizin hayal dünyanıza kalmış. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.